Gözlerinizi kapatın ve şu soruyu kendinize sorun. Şu anda, tam şu saniye, sizin hakkınızda konuşan biri var mı? Sizi düşünen, sizi hesaplayan, sizi tahtadan silmenin yollarını arayan biri. Açın gözlerinizi. Cevap evet. Ve bu sizi korkutmamalı, uyanık tutmalı. Çünkü Machiavelli'nin 500 yıl önce fısıldadığı gerçek bugün her zamankinden daha geçerli. Bu dünya en temiz kalbi değil, en zeki zekayı ödüllendiriyor. İnsanlar Machiavelli'yi yanlış anladılar, hep yanlış anladılar. Kötü olmayı öğretiyor dediler. Hayır, o çok daha tehlikeli bir şey öğretti. Farkındalık öğretti, hayatta kalmayı öğretti. Herkesin yere yattığı bir odada nasıl dik durulacağını öğretti. Şimdi etrafınıza bakın, gerçekten bakın. İş yerinize, arkadaş çevrenize, ailenize. Garip bir şey göreceksiniz. Manipülasyon yapanlar asla saldırgan görünmezler. Sakinler, makuldürler, size karşı tahtayı yeniden düzenlerken gülümserler. Güç asla bağırmaktan gelmedi. Hiçbir zaman gelmeyecek. Güç doğru konumlanmaktan gelir, sabırdan gelir. İnsanların kimse bakmıyorken nasıl düşündüklerini bilmekten gelir. Birisi size karşı hileli davranıyorsa, bu onun sizden güçlü olduğu anlamına gelmez, asla gelmez. O sadece size hiç öğretilmeyen bir şeyi biliyor. Ahlaki değerlerin rahatlığına ihtiyaç duymadan insan davranışlarını anlıyor. Beklentilerin nasıl işlediğini biliyor, tepkilerin zayıflığı nasıl ortaya çıkardığını biliyor, sessizliğin nasıl baskı yarattığını biliyor. Ve en önemlisi, iyi insanların tereddüt edeceğini biliyor. İşte asıl soru şu: siz hala tereddüt mü edeceksiniz? İyi insanlar bekler, işlerin düzelmesini umut ederler, adalet beklerler, niyetin sonuçtan daha önemli olduğuna inanırlar. Ahlaksız oyuncular böyle düşünmez, onlar güce saldırmaz, beklentilere saldırırlar. Sizin düzgün davranmanızı beklerler ve siz bunu yaptığınız anda hareket ederler. Bu acımasız olmakla ilgili değil, yalan söylemek, hile yapmak ya da insanlara zarar vermekle ilgili değil, İçinde bulunduğunuz ortamı anlamakla ilgili, çünkü oyunu görmeyi reddetmek sizi oyundan çıkarmaz, sadece kolay bir hedef haline getirir. Machiavelli asla barış sözü vermedi, kendisine pozisyon sözü verdi. Netliğin nadir olduğu bir dünyada netlik vaat etti. Gücün nasıl işlediğini anladığınızda insanların davranışlarına artık şaşırmayacağınızı vaat etti. Önümüzdeki dakikalarda Machiavelli'nin sosyal medyadan, şirket politikalarından ve modern manipülasyondan çok önce gözlemlediği 10 psikolojik ilkeyi öğreneceksiniz. Bunlar motivasyonel sözler değil, zihinsel araçlar, tepki vermeyi, açıklama yapmayı ve duygularınıza erişmeyi hak etmeyen insanlara enerji harcamayı bırakmanıza yardımcı olan araçlar. Sonuna kadar kalırsanız sesinizin daha yüksek olduğunu hissetmeyeceksiniz. Kendinizi daha sakin, daha zinde ve hareket etmekte daha az zorlanmış hissedeceksiniz. Şimdi bu olumlu ifadeyi yorumlara yazmanızı istiyorum. Maçı görüyorum. Birincisi, ahlaksız oyuncuların neden iyi insanları sevdiği. Machiavelli çoğu insanın asla kabul etmek istemediği bir şeyi fark etti, çünkü bu mantıklarını sarsmadan önce öz imajlarına saldırıyordu. En çok hedef alınan kişiler zayıf, aptal veya beceriksiz kişiler değil, onlar iyi, tutarlı, şeffaf. Her durumda ve her insanla aynı şekilde davranan ve karşılığında aynı ahlaki standardı bekleyen insanlar ve bu tutarlılık onları kullanmak isteyen herkes için bir yol haritası haline geliyor. Kırlı işler peşinde koşan oyuncular gücü doğrudan avlamazlar. Desenleri avlarlar, yanıt vermeden önce duraksayanları, şüpheye yer bırakmayanları, başkalarını hayal kırıklığına uğratmaktan çekinenleri gözlemlerler. Sessizlikten rahatsız olanları, niyetlerini açıklamak için acele edenleri, sınırlarını belirlemekten dolayı suçluluk duyanları gözlemlerler. Bunlar karakter kusurları değil. Bunlar sinyaller ve sinyaller istismara davetiye çıkarıyor. İyi bir insan ortak değerleri benimser, kuralların karşılıklı olduğunu varsayar, adaletin evrensel olduğunu varsayar, bu varsayım başlangıç noktasıdır. Karşı tarafın sizin gibi davranacağına inandığınız an zamanlama, üslup ve sonuç üzerindeki kontrolü onlara teslim etmiş olursunuz. Ahlaksız oyuncuların sizi alt etmesine gerek yok, onlar sadece sizin kendinizi sınırlamanızı beklerler. Machiavelli farkındalık olmadan ahlakın öngörülebilirliğe dönüştüğünü ve düşmanca ortamlarda öngörülebilirliğin erdem olmadığını anlamıştı. Bu bir teşhir meselesi. Birisi sizin ne kadar süreyle saygısızlığa tahammül edeceğinizi, ne kadar kafa karışıklığını hoş göreceğinizi,
karşılık vermeden önce kaç şans vereceğinizi tam olarak bildiğinde artık tahmin yürütmesine gerek kalmaz, hesaplama yapıyorlar. Bu yüzden ahlaksız oyuncular yavaş yavaş gerilimi tırmandırmakta kendilerini rahat hissederler. Küçük ihlallerle, gecikmelerle, yanlış beyanlarla, sorumluluğun ince bir şekilde kaydırılmasıyla test yaparlar, tepkinizi izlerler. Nazik kalırsanız onlar da ilerler, umutlu kalırsanız onlar da devam eder. Gözlem yapmak yerine açıklama yaparsanız yaklaşımlarını değiştirirler. Her tepki onlara sonuçsuz bir şekilde ne kadar ileri gidebileceklerini öğretiyor. İyi insanlar genellikle ölçülü davranmanın saygı kazandırdığına inanırlar. Makaveli ise tam tersini düşünüyordu. Etki gücü olmadan gösterilen kısıtlama baskıya yol açar. Birinin her zaman mevkiden ziyade uyumu tercih edeceğinizi anlaması. Artık müzakere etmelerine gerek yok, sadece beklemeleri gerekiyor. Tehlike iyilikseverlikte değil, tehlike okunabilir olmakta yatıyor. Ahlaksız oyuncular etik kurallardan korkmazlar, belirsizlikten korkuyorlar, eşik değerlerini erken açıklamayan insanlardan korkarlar, dengeyi yeniden sağlamak için acele etmeyenlerden korkarlar, onlar anında düzeltme yapmak yerine sessizce gözlemleyen kişilerden korkarlar. Bu yüzden Machiavelli erdemi yüzeysel göstermeye karşı uyarıda bulunmuştur. Erdemin faydasız olmasından değil, onu reklam etmenin esnekliği ortadan kaldırmasından dolayı. İnsanlar her zaman kim olduğunuzu tam olarak bildiklerinde, sizi dengenizden nasıl uzaklaştıracaklarını da tam olarak bilirler. Çözüm zulüm değil, bu stratejik bir belirsizliktir. İç dünyanızı değiştirmenize gerek yok, dışarıya yansıttığınız şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Güven kazanmamış olanlara karşı tutarlılık gösterme yükümlülüğünüz yok, bilgi toplayanlara açıklama borçlu değilsiniz, tereddütlerinizden fayda sağlayan insanlara öngörülebilirlik borçlu değilsiniz. Dürüstlük varsayımından vazgeçtiğiniz anda yeniden etki gücüne sahip olursunuz, sessizliği hissetmeyi bıraktığınızda kontrolü yeniden ele geçirirsiniz. Sınırlarınızı gönüllü olarak belirtmeyi bıraktığınız anda kolay lokma olmaktan da vazgeçersiniz. Bu olumlu ifadeyi yorumlara yazmanızı istiyorum. Hareketlerimi bilinçli bir şekilde yapıyorum. İkincisi, kontrollü zayıflık sanatı. Machiavelli ham kuvvetin tıpkı ısının basıncı çektiği gibi direnci çektiğini anlamıştı. Güçlü yönler belirginleştiğinde diğerleri de buna göre hareket eder. Onlar savunur, hazırlık yaparlar, saflarını sıklaştırırlar ama güç gizlendiğinde insanlar rahatlar. Bunu yaptıklarının farkında olmadan kendilerini ele verirler. İşte bu noktada kontrollü zayıflık boyun eğmek değil stratejik bir hal alıyor. Kurnaz oyuncular her zaman tehdit ararlar, onlar saldırganlıktan ziyade öngörülemezlikten korkuyorlar, yüksek sesle yapılan baskınlığa karşılık vermek kolaydır. Sessiz çalışma özelliği ise öyle değil. Kendinizi tam yetenekli, tam özgüvenli ve tam bilinçli biri olarak sunduğunuzda diğerleri temkinli davranmaya başlar. Daha az konuşurlar. Size daha az verirler. Meleklerini korurlar ancak küçük boşlukların görünmesine izin verdiğinizde atmosfer değişir. Kontrollü zayıflık beceriksizmiş gibi davranmak değildir. Bu başkalarının farkındalığınızı, etki alanınızı veya niyetinizi hafife almasına izin vermektir. Bu ne zaman düzeltmemek, ne zaman itiraz etmemek, ne zaman anlayış göstermemek gerektiğine karar vermektir. Bu kısıtlama yanlış bir güvenlik hissi yaratır. İnsanlar önde olduklarını varsaymaya başlarlar. Kararları aceleye getirirler, fazla detaylandırdılar, normalde koruyacakları önceliklerini ortaya koyuyorlar. Machiavelli sabırsızlığın algılanan avantajın bir ürünü olduğunu gözlemlemiştir. Birisi sizin seçeneklerinizin sınırlı olduğuna inanırsa kendini dikkatli bir şekilde yönetmeyi bırakır. Daha özgürce konuşurlar, sınırları daha hızlı test ederler, pozisyonlarını güvence altına almadan gerilimi tırmandırırlar. Bu kibir değil, algılanan üstünlüğe tepki vermek insan doğasının bir parçasıdır. İnsanların en sık yaptığı hata yeteneklerini çok erken kanıtlamaya çalışmaktır. Açıklama yapıyorlar, bunu haklı çıkarıyorlar, zekalarını gösteriyorlar. Bunu yaparak kendilerine doğru gelen bilgi akışını kesmiş olurlar. Diğerleri her şeyi takip ettiğinizi anladıkları anda bilgi vermeyi bırakırlar. Kontrollü zayıflık kanalı açık tutar, varsayımların düzeltilmeden bırakılmasının bir gücü vardır. Eğer birisi sizin bir değişikliği, çelişkiyi veya taktiği fark etmediğinize inanırsa bunu tekrar etmekte kendini güvende hisseder. Desenler ortaya çıkıyor, niyet görünür hale gelir, zamanlama okunabilir hale geliyor. Onların görünmezlik sandığı şey aslında teşhirdir. Machiavelli asla sürekli güçlü kalmayı tavsiye etmedi. Seçici gösterim tavsiyesinde bulundu. Ne zaman iddialı olacağınızı, ne zaman geri çekileceğinizi, ne zaman kararsız görüneceğinizi siz seçersiniz.
Bu değişiklik hesaplamayı bozuyor. Diğerleri sizinle ilgili istikrarlı bir modele kilitlenemez, örnek bir model olmadan tereddüt ederler. Kontrollü zayıflık aynı zamanda beklentiyi de etkisiz hale getirir. İnsanlar güçten gelecek bir direniş beklerler, onlar yetenekten sabır beklemiyorlar. Onların beklediği gibi tepki vermediğinizde senaryoları bozulur. Boşlukları doldurmaya başlıyorlar, kendilerini açıklamaya başlarlar, tavizleri çok erken veriyorlar. Bu yaklaşım disiplin gerektirir. Ego takdir edilmek ister. Gurur açıklık ister ancak çok fazla şeyi çok çabuk açığa vurmak avantajı ortadan kaldırır. Amaç erken kazanmak değil, amaç sessizce nüfus kazanmaktır. Doğru kullanıldığında kontrollü zayıflık gözlemciyi sürücü konumuna getirir. Artık baskıya tepki vermiyorsunuz, siz onu şekillendiriyorsunuz. Başkaları sınırlarını ortaya koyarken siz kendi sınırlarınızı koruyorsunuz. Siz dengenizi korurken diğerleri acele ediyor. Makaveli bir odadaki en tehlikeli kişinin en yüksek sesle konuşan kişi olmadığını anlamıştı. Tam kapasitesi önem kazanana kadar bilinmeyen şey budur. Her varsayımı düzeltmeyi bıraktığınız an çerçeveyi kontrol etmeye başlarsınız. Üçüncüsü, kendinizi açıklamanın neden kaybetmenize yol açtığı. Makaveli gereksiz dürüstlüğe karşı uyarıda bulunmuştu. Bunun nedeni gerçeğin zararlı olması değil, açıklamanın kontrolü sizden uzaklaştırmasıdır. Eylemlerinizi, güdülerinizi veya kararlarınızı haklı çıkarmaya başladığınız anda yorumlama üzerindeki yetkinizi kaybedersiniz. Başlangıçta netlik olarak başlayan şey bir açılıma dönüşüyor. Şeffaflık gibi görünen şey karşı taraf için bir koz haline dönüştü. Açıklamalar değerlendirmeye davet eder, açıklamanızı yaptıktan sonra diğerleri sizin gerekçelerinizin geçerli, yeterli veya kabul edilebilir olup olmadığına karar verme hakkına sahip olduklarını düşünürler. Bu durum dinamikleri değiştiriyor. Artık pozisyonunuza göre hareket etmiyorsunuz, onay almak istiyorsunuz. Ahlaksız oyuncular bunu hemen anlar, vardığınız sonuca itiraz etmezler. Mantık yürütmenizi didik didik inceliyorlar çünkü mantık çarpıtılabilir. Her açıklama bir yapı oluşturur, yapı açılar oluşturur. Açılar fırsatlar yaratır. Ne kadar çok detay verirseniz itiraz etmek, çarpıtmak veya silah olarak kullanmak için o kadar çok malzeme bulunur. Ahlaksız oyuncular anlamak için dinlemiyorlar, onlar alıntıları dinliyorlar. Tutarsızlıkları, duygusal dili veya yeniden yorumlayabilecekleri boşlukları beklerler. Sessizlik farklı şekilde işler, sessizlik saldırıya açık bir yüzey sunmaz, düzenlenemez, alıntı yapılamaz veya seçici olarak hatırlanamaz, söylenmemiş olan şey size karşı yeniden kurgulanamaz. Makaveli yorum yapmaktan kaçınmanın belirsizliği koruduğunu ve belirsizliğin de gücü koruduğunu anlamıştı. Başkaları niyetinizi tam olarak anlayamadığında agresif davranmaktan çekinirler. Açıklamak aynı zamanda öncelikleri de ortaya koyar, kendinizi savunduğunuzda sizin için neyin önemli olduğunu, yanlış anlaşılmasından korktuğunuz konuları ve baskının sizi en çok nerede etkilediğini ortaya koyarsınız. Kırlı işler çeviren oyuncular bu sinyalleri inceler, gelecekteki taktiklerini buna göre ayarlarlar, dürüstlük sandığınız şey bir yol haritasına dönüşüyor. Açıklamaya başladığınızda psikolojik bir değişim de meydana gelir. Anlaşılmaya önem verdiğinizi hissediyorsunuz. Bu yatırım sizi tepkisel hale getiriyor. Yorumları düzeltmeye, üslubu açıklığa kavuşturmaya, niyeti savunmaya başlıyorsunuz. Her yanıt sizi onların dünyasına daha da çekiyor. Konuşma artık gerçekler üzerine olmaktan çıkıp, anlatı kontrolüne dönüşüyor. Makaveli otoritenin nadiren kendini açıkladığını gözlemlemiştir. Kararları duyurur, karne dağıtmaz, bu kibir değil, bu bir konumlandırma meselesi. Aşırı yorum yapmadan kararlı bir şekilde hareket ettiğinizde diğerleri de size göre hareket eder. Çok fazla iletişim kurduğunuzda diğerleri sınırlarınızı zorlamaya başlar. Ahlaksız oyuncular genellikle kasıtlı olarak açıklama talep ederler, soru soruyorlar, kafa karışıklığı ima ediyorlar veya hafif bir şekilde karşı çıkıyorlar. Amacım açıklık kazanmak değil, gerekenden fazla bilgi vermenizi sağlamak. Bir kere başlayınca durmak garip geliyor. Tuzak sessizce kapanıyor. Sessizlik başkalarını kendi görüşlerini dile getirmeye zorlar, açıklama olmadığı durumlarda boşlukları varsayımlarla doldururlar. Bu varsayımlar sizin hakkınızda değil onlar hakkında daha çok şey ortaya koyuyor. Ses tonları değişiyor, sabırları tükeniyor, rahatsızlıkları giderek artıyor. Bu tersine çevirme onu ait olduğu yere geri getiriyor. Bu kaçamaklı veya aldatıcı davranmak anlamına gelmez, bu her eylemin yorum gerektirmediğini anlamak anlamına gelir. Her kararın savunulması gerekmez, her hamle şeffaflıktan fayda görmez, düşünme dürtüsünün yerini ayırt etme yeteneği alır.
Machiavelli ne kadar az açıklama yaparsanız manipülasyon için o kadar az imkan kalacağını anlamıştı. Sadece gerektiğinde konuştuğunuzda her kelimenizin bir ağırlığı olur. Sürekli açıklama yaptığınızda kelimelerin etkisi azalır. Güç daha çok konuşarak değil, sessizliğin daha güçlü olduğu zamanı seçerek korunur. Dördüncüsü, kural dışı oyuncular asla saldırmaz. Machiavelli'nin gözlemlediği gibi doğrudan çatışma etkiyi anlayanların nadiren tercih ettiği bir yöntemdir. Açık saldırılar direnç, görünürlük ve risk yaratır, ancak konumlandırma sürtüşme yaratmadan sonuçları yeniden şekillendirir. Ahlaksız oyuncular sizi çatışmaya sürüklemez, sizi vereceğiniz her tepkinin aleyhinize sonuçlanacağı durumlara sokarlar. Suçlamak yerine öneride bulunuyorlar, karşı çıkmak yerine çerçeve oluşturuyorlar, meydan okumak yerine seçeneklerinizi sınırlayan koşullar yaratıyorlar. Hareket etmek zorunda değilsiniz. Oyunculuğa yönlendiriliyorsunuz ve yanıt verdiğiniz anda ortam zaten sizi sabırsız, duygusal veya mantıksız göstermek üzere tasarlanmış olur. Konumlandırma kuvvete değil bağlama dayanır. Hileli oyuncular algının çevre, zamanlama ve karşılaştırma yoluyla şekillendiğini anlarlar. Diğerleri gelene kadar beklerler, acele ettiğiniz, yorgun olduğunuz veya baskı altında olduğunuz anları seçerler. Değişkenleri sessizce devreye sonra geri çekiliyorlar. Gerilim yükseldiğinde sakin kalırlar ve bu zıtlığı kendi lehlerine kullanırlar. Machiavelli itibarın nadiren suçlamalarla yok edildiğini anlamıştı. Bu dolaylı yollarla aşındırır. Bir kişi sürekli olarak sakin görünürken siz tepkisel davranırsanız gözlemciler talimat almaya gerek duymadan sonuç çıkarırlar. Ahlaksız oyuncuların sizi açıkça karalamalarına gerek yok, desenlerin işi yapmasına izin veriyorlar. Bu yüzden kendinizi yüksek sesle savunmak çoğu zaman ters teper, savunma bir şeyin savunulması gerektiği çerçevesini doğrular. Algıyı düzeltmek için ne kadar çok enerji harcarsanız o algıya o kadar çok dikkat çekersiniz. Kırlı işler yapan oyuncular bu içgüdüye güvenirler, hemen devreye girip durumu açıklamanızı bekliyorlar. Duygusal bir aciliyet bekliyorlar. Bu aciliyet kanıt haline gelir. Pozisyonlandırma rol ataması yoluyla da işler. Konuşmadan önce bir role bürünüyorsunuz. Sürekli şikayet eden, zor olan, sabırsız olan, rol belirlendikten sonra her eylem o bakış açısıyla yorumlanır. Ahlaksız oyuncular gerçeklerle tartışmazlar, etiketlerin yönetimini üstleniyorlar. Machiavelli tepki vermeden önce aşamayı anlamayı tavsiye etti. Bir durumun nasıl kurgulandığını anlamazsanız manipülasyonu tesadüf sanırsınız, yüzeydeki davranışlara tepki verirken altındaki yapıyı göz ardı edeceksiniz. Bu yapı diyalog başlamadan çok önce sonucu belirler. Karşı hamle saldırganlık değildir. Bu soğukkanlılık ve gözlem yeteneğidir. Yavaşladığınızda tasarımı bozarsınız. Beklenen rolü oynamayı reddettiğinizde senaryo zayıflar. En az tepkiyi verdiğinizde zıtlık ortadan kaybolur. Amplifikasyon için bir tepki olmadığında konumlandırma başarısız olur. Kırlı oyunlar oynayanlar öngörülebilirliğe güvenirler, sizin savunma yapmanız, açıklama yapmanız veya duygularınızı ifade etmeniz gerekiyor. Bunu yapmadığınızda anlatım akışı üzerindeki kontrolü kaybediyorlar. Oluşturdukları ortam işlevini yitiriyor. Gözlemciler tutarsızlıkları fark etmeye başlarlar. Machiavelli izin verildiği takdirde gücün görünmez bir şekilde işlediğini anlamıştı. En güçlü tepki genellikle itidaldır. Bağlamın sizin müdahaleniz olmadan konuşmasına izin verin, desenlerin kendilerini ortaya çıkarmasına izin verin, sessizliğin ivmeyi engellemesine izin verin. Bu olumlu ifadeyi yorumlara bırakın. Pozisyonumu seçiyorum. 5. madde, adaletin neden bir tuzak olduğu. Machiavelli adalet duygusunun güvenli hissettirmesinin nedeninin dengeyi garanti etmesi değil ahlaki rahatlık sunması olduğunu anlamıştı. İnsanlar sonuçların zamanla kendiliğinden düzeleceğine inanarak buna sıkıca tutunuyorlar. Bu inanç bir taraf kuralları terk ederken diğer taraf onlara sadık kaldığı anda çöker. Adalet ancak ortak mutabakat çerçevesinde işler, bunun dışında bir güvenlik açığı haline gelir. Ahlaksız oyuncular birinin bağlamdan bağımsız olarak eşit muameleye bağlı olduğunu anlarlar. Onlar sizin sınırlar içinde kalmanızı beklerken kendileri sınırların dışına çıkarak bu bağlılığı istismar ederler. Siz tereddüt edersiniz, onlar ilerler. Siz etik değerleri hesaplarsınız, onlar avantaj hesaplarlar. Uyumsuzluk herhangi bir değişim tamamlanmadan önce sonucu belirler. Adalet tuzağı iyilik değildir. Bu katılıktır. Eşitsiz ortamlarda eşit standartlarda ısrar ettiğinizde uyum sağlama yeteneğinizi ortadan kaldırırsınız. Ahlaksız oyuncular buna güveniyor. Sizin durumu daha da tırmandırmakta tereddüt edeceğinizi biliyorlar. Aşırıya kaçmaktan kaçınacağınızı biliyorlar. Onlar dezavantajlı duruma düşmekten, çok haksız olarak görülmekten korktuğunuzu biliyorlar.
Makaveli yaptırım uygulanmadığı takdirde adaletin sembolik kalacağını görmüştü. Değerleri iletiyor ancak hiçbir sonuç doğurmuyor, ahlaksız oyuncular sembollerden etkilenmezler. Onlar yalnızca maliyete göre tepki veriyorlar, davranışın bir bedeli olmadığında tekrarlanır. Dengesizlik rahatlık yarattığında bu durum daha da derinleşir. Adalet aynı zamanda karar alma sürecini de geciktirir. Siz uygun olanı değerlendirirken diğerleri etkili olanı uygulamaya koysun, bu gecikme tarafsız değil, ivme aktarır. Kurallara uymayan oyuncular tempoyu anlar, onlar hareket ederken diğerleri düşünüp taşınıyor. Adalet konusu ele alındığında durum zaten değişmiş oluyor. Adalet duygusuna bağlı psikolojik bir ödül de vardır. Bu durum insanların konumlarını kaybederken kendilerini üstün hissetmelerine olanak tanır. Bu yüzden birçok zeki insan tuzağa düşmüş durumda kalıyor. Onlar ahlaki tatmini stratejik başarıyla karıştırıyorlar. Machiavelli bu yanılgıya karşı uyarıda bulunmuştu. Güç niyeti tanımaz, sonucu dikkate alır. Doğru oynamak farklı bir şeydir. Doğruluk gerçekliği olması gerektiği gibi değil olduğu gibi yansıtır. İdeallere değil davranışlara uyum sağlar. Birisi sınırı aştığında doğruluk kibarca değil orantılı bir şekilde karşılık verir. Özür dilemeden sonuçlara yol açar. Dengeyi hedeflemiyor, bu kaldıraç etkisini yeniden sağlar. Ahlaksız oyuncular kontrolün tehlikeye girdiği durumlarda genellikle diğerlerini adaletsiz davranmakla suçlarlar. Bu suçlama stratejiktir. Bu durum suçluluk duygusunu tetikliyor. Bu durum sizi kendinizi kontrol altına almaya zorlar. Machiavelli bu taktiği çok iyi anlamıştı. Adaleti savunmaya başladığınız an avantajınızdan vazgeçmiş olursunuz. Doğruluk aşırılık anlamına gelmez, bu hassasiyet anlamına gelir. Bu drama yaratmadan dengesizliği düzelten yanıtlar seçmek anlamına gelir. Bu ne zaman itidalin size, ne zaman karşı tarafa fayda sağladığını anlamak anlamına gelir. Bu kuralların birer araç olduğunu, birer engel olmadığını bilmek anlamına gelir. Kötü niyetle hareket edenlere karşı adil görünme ihtiyacından kurtulduğunuzda berraklık geri döner, kararlar basitleşir, sınırlar belirginleşiyor, bazıları davranışlarının sonuçları olduğunu fark ettiklerinde hızla uyum sağlarlar, kırlı işler yapanlar ideallere değil yaptırımlara saygı duyarlar. Machiavelli adaleti reddetmedi, olayı bağlamına oturttu. O iktidar olmadan adaletin sadece bir süs olduğunu anlamıştı. Güç yapıya dönüşür. Adaleti güçle karıştırmayı bıraktığınızda sessizce kaybetmeyi de bırakırsınız. 6. madde, gecikmiş tepkinin psikolojisi. Machiavelli hızın çoğu zaman özgüven kılığına büründüğünü, sabrın ise tereddütle karıştırıldığını gözlemlemiştir. Gerçekte ani tepkiler çoğu zaman size faydadan çok karşı tarafa fayda sağlar. Kırlı işler yapan oyuncular aciliyet duygusuna güvenirler, hızlı cevaplar, hızlı kararlar ve anlık duygusal bağ kurmaya çalışırlar çünkü ivme bilinçli seçim yapma yeteneğinizi azaltır. Gecikmiş bir yanıt beklentiyi bozar, başkaları tepki beklerken bunun yerine sessizlikle karşılaştığında belirsizlik oluşur. Bu belirsizlik içsel bir baskı yaratır. Zihinler bu boşluğu doldurmak için yarışmaya başlar, niyetler sorgulanıyor, stratejiler yeniden değerlendiriliyor. Hiçbir şey söylenmese bile sessizlik etkin hale gelir. Kırlı oyun tarzına sahip oyuncular hızlarını kullanarak durumları yönetmeye şartlandırılmıştır. Önce kışkırtırlar sonra hızlarını izlerler, hızlı yanıtlar öncelikleri, duygusal tetikleyicileri ve tolerans eşiklerini ortaya çıkarır. Gecikme bu sinyalleri ortadan kaldırır, geri bildirim olmadan yönlerini kaybederler, avantaj sessizce el değiştiriyor. Machiavelli zamanın dengesizliği daha da artırdığını anlamıştı. Acele edenler bilgi sızdırır. Bekleyenler onu toplar, bir duraklama ses tonundaki değişimleri, gerilimi artırma girişimlerini veya geri adımları gözlemlemenizi sağlar. Başlangıçta kendine güvenen kişi zamanla huzursuzluğa kapılabilir. Hesaplanan sonuçlar sarsılmaya başlıyor. Gecikmiş tepki duygusal ağırlığı da tersine çevirir. Bekleyen kişi dikkati kontrol eder. Diğerleri ise neyin düşünüldüğünü, neyin hazırlandığını veya neyi yanlış değerlendirmiş olabileceklerini merak etmeye başlarlar. Doğrulama eksikliğinde kaygı artar. Bu kaygı çatışma olmadan konumu zayıflatır. Önemli olan gecikmenin kaçınmak anlamına gelmemesidir. Bu kasıtlı bir bilgi saklama eylemidir. Kırlı işler yapanlar sürtüşme veya itaat beklerler, açıklama yapılmadan sakin kalacaklarını nadiren tahmin ederler. Bu sakinlik onların senaryosunu bozuyor. Sizin nerede durduğunuzu bilmeden güvenle ilerleyemezler. Bu duraklama onlara bu netliği engelliyor. Machiavelli baskının zamanla karakteri ortaya çıkardığını belirtmiştir. Tepkiler yavaşladığında sabırsızlık ortaya çıkar, tekrarlanan takipler ortaya çıkıyor, ses tonu keskinleşiyor, kontrolü yeniden ele geçirme girişimleri artıyor. Her girişim niyeti ortaya çıkarır. Gecikme karşı tarafı performans sergileyen kişi haline getirir.
Ayrıca itibar üzerinde de bir etkisi var. Anında yanıt verenler tepkisel görünüyor, zamanlamayı seçenler ölçülü davranırlar. Gözlemciler bu zıtlığı fark ederler, otorite yanıtın hacmiyle değil hızın kontrolüyle ilişkilidir. Gecikmiş tepkiler öz denetimin bir işaretidir. Pek çok insan beklemekten zayıflık göstergesi olarak algılanmaktan korkuyor. Ahlaksız oyuncular bu korkuyu körükler çünkü bu durum onların işine yarar. Gerçekte ölçülülük özgüveni ifade eder, seçenekler sunuyor. Bu savunmadan ziyade değerlendirme anlamına gelir. Machiavelli gücün acele edilmeden hissedildiğini anlamıştı. Gecikme aynı zamanda duygusal manipülasyona karşı da koruma sağlar, duyguların yatışması için zaman verildiğinde dürtüselliğin yerini açıklık alır. Duraksadıktan sonra alınan kararları yeniden yönlendirmek daha zordur. Kırlı işler yapan oyuncular duygusal anlık tepkilere bağımlıdır. Bunu ortadan kaldırırsanız onların etkisi de azalır. Amaç süresiz olarak oyalanmak değil, en yüksek etkiyi yaratacak zamanlamayı seçmek önemlidir. Yeterli bilgi olduğunda yanıt verin, basınç değiştiğinde hareket edin. Başkaları zaten tehlikeye maruz kaldığında harekete geçin. Şimdi bu olumlu ifadeyi yorumlara yazmanızı istiyorum. Tempoyu ben kontrol ediyorum. 7. madde, neden kimliğinizi karıştırmaya çalışıyorlar? Machiavelli bir kişi içsel kesinliğini kaybettiğinde kontrolün zahmetsiz hale geldiğini gözlemlemiştir. Kişi artık kendi yönlendirmesine güvenmediğinde onay arayışa dışarıdan bakmaya başlar. Ahlaksız oyuncular bunu çok iyi anlıyorlar. Davranışa saldırmak yerine benlik kavramını hedef alıyorlar. Kimlik istikrarsız hale geldiğinde direnç güç kullanmadan çöker. Bu taktik nadiren saldırgan görünür. Bu yorumlar, incelikli göndermeler, geçmiş bir versiyonla karşılaştırmalar ve endişe ifadesi şeklinde ortaya çıkıyor. Amaç düzeltme yapmak değil, bu bir yönelim bozukluğudur. Birisi canlandırdığı karaktere uygun davranıp davranmadığını sorgulamaya başladığında yavaşlar. Tereddüt ediyorlar, içgüdülerini sorguluyorlar, kimlik karmaşası zihin içinde sürtüşmeye yol açar. Gözlem için kullanılması gereken enerji öz değerlendirmeye yönlendiriliyor. Ahlaksız oyuncular bu değişimden faydalanır. Siz mantıklı davranıp davranmadığınızı düşünmekle meşgulken onlar ilerlemeye devam ediyorlar. Machiavelli istikrarlı bir kimliğin baskı altında tutarlılık yarattığını anlamıştı. İnsanlar kim olduklarını ve neyi savunduklarını bildikleri zaman dış etkiler zayıflar, ahlaksız oyuncular bu istikrarı bozmaya çalışırlar. Bu durum sapmayı ima eder, özgünlüğün kaybolduğunu öne sürüyorlar, değişimi gerileme olarak nitelendiriyorlar. Bu manipülasyon işe yarıyor çünkü çoğu insan öz imajını dışsal onaylamaya bağlıyor. Başkaları bu imajı sorguladığında rahatsızlık ortaya çıkar, algıyı düzeltme isteği harekete geçer, davranış tepkisel hale gelir. Kişi şimdiki zamanda hareket etmek yerine geçmişle uyum içinde olduğunu kanıtlamaya çalışır. Kafa karışıklığı sınır denetimini de aksatır. Bir kişi kendi görüşünden şüphe duyduğunda sınırlarını belirtmekten çekinir. Kural dışı oyuncular bu tereddüdü fark eder ve baskıyı oradan uygularlar, üstünlük kurmalarına gerek yok, onlar sadece belirsizliğin işi yapmasını bekliyorlar. Machiavelli yöneticilerin saldırıdan değil netliklerini kaybetmelerinden dolayı devrildiklerini görmüştü. Kimlik parçalandığında kararlar tutarsız hale geldi. Tutarsızlık meydan okumayı davet etti. Meydan okuma çöküşü davet etti. Aynı prensip daha küçük ölçekte de geçerlidir. İç bölünme dış konumu zayıflatır. Savunma içsel bir dayanak noktasıdır. Kimlik toplumsal olarak değil özel olarak tanımlanmalıdır. Değerler ve yönelim kendiliğinden belirlendiğinde dışarıdan gelen yorumların etkisi azalır. Başkaları sorgulayabilir ancak şüphe kök salmaz, kararlar gerçekçi olmaya devam ediyor. Ahlaksız oyuncular ilerlemek için sizin onayınıza ihtiyaç duyduğunuz varsayımına güvenirler. Bu varsayım yanlış çıktığında onların pazarlık gücü ortadan kaybolur. Artık onay veya ret ile yönlendirilmiyorsunuz, siz güvence almak için değil uyum içinde hareket edersiniz. Bu katılık anlamına gelmez, büyüme değişimi gerektirir ancak bilinçli olarak seçilen değişim güçtür, kafa karışıklığı yoluyla tetiklenen değişim zayıflıktır. Machiavelli aradaki farkı anlamıştı. Zor anlarda başkalarının kim olmanız gerektiğine karar vermesine izin vermemeniz konusunda uyardı. Kimlik içsel olarak kök saldığında manipülasyon görünür hale gelir. İstikrarsızlaştırma girişimleri ikna edici olmaktan ziyade bariz görünüyor. Taktiksel yaklaşımı fark ediyorsunuz ve duygusal olarak uzaklaşıyorsunuz. Duygusal erişim olmadan etki başarısız olur. En güçlü konum sürekli kesinlik değildir. Kendiliğinden paslanıyor, içsel pusulanıza güvendiğinizde dış gürültü azalır. Kural dışı davranan oyuncular geri çekilecek bir şey kalmadığı için davranışları yönlendirme yeteneklerini kaybederler, netlik gürültülü değildir.
Durum istikrarlı ve istikrar manipülasyonu pahalı hale getirir. 8. sırada en az değer verilen silah tutarsızlık yer alıyor. Machiavelli istikrarın gözlemcileri rahatlattığını ancak belirsizliğin kontrol arayanları huzursuz ettiğini anlamıştı. Bir davranış çok tutarlı hale geldiğinde başkalarının tahmin edebileceği bir kalıba dönüşür. Beklenti planlamayı doğurur. Planlama kaldıraç etkisi yaratır. Kural dışı oyunlar oynayanlar bu taktiğe güvenirler, onlar güçten korkmazlar. Onlar öngörülemezlikten korkuyorlar. Kontrollü tutarsızlık bozukluk değildir. Bu seçici varyasyondur. Bu ne zaman ulaşılabilir olacağınızı ve ne zaman mesafeli kalacağınızı, ne zaman etkileşime gireceğinizi ve ne zaman geri çekileceğinizi seçmek anlamına gelir. Bu değişiklik beklentileri alt üst ediyor. Diğerleri sizin yanınızda istikrarlı bir ritim yakalayamıyor. Ritmin olmadığı yerde etki zayıflar. Kurnaz oyuncular tahmin yeteneğiyle başarılı olurlar, tepkileri test ederler, alışkanlıkları haritalandırırlar ve tepki süresini ölçerler, varsayılan davranış biçiminizi anladıklarında yaklaşımlarını buna göre tasarlarlar. Tutarsızlık bu tasarımı bozar, tepkiler açıklama olmaksızın değiştiğinde hesaplama başarısız olur. Machiavelli düzensizliği tercih ederdi çünkü bu psikolojik sürtüşmeye yol açardı. Sonuçlar değişkenlik gösterdiğinde insanlar temkinli davranmaya başlarlar, yavaşlıyorlar, varsayımları sorguluyorlar, harekete geçmeden önce tereddüt ederler. Bu tereddüt çatışmaya girmeden kontrolü size geri kazandırır. Öngörülebilir davranışlar aynı zamanda hak sahipliği duygusunu da beraberinde getirir. İnsanlar ne bekleyeceklerini bildiklerinde erişimin mümkün olacağını varsaymaya başlarlar. Yanıt, müsaitlik ve uyum bekliyorlar, tutarsızlık hak iddiasını sekteye uğratır. Hiçbir duyuru yapmadan sınırları yeniden getiriyor. Ahlaksız oyuncular genellikle istikrarı bir yükümlülük olarak yorumlarlar. Sizin her seferinde aynı şekilde karşılık vereceğinizi bildikleri için buna karşı çıkıyorlar. Düzensizlik bu avantajı ortadan kaldırır. Erişimin garanti edilmediği durumlarda davranış da buna göre değişir, saygı sessizce artar. Tutarsızlık da bilgiyi korur, yanıtlar tekdüze olduğunda diğerleri niyeti tahmin eder, varyasyon mevcut olduğunda niyet belirsiz kalır. Bu belirsizlik stratejik hedeflemeyi engelliyor. Kurnaz oyuncular sizin nasıl tepki vereceğinizi anlamadan etkili bir şekilde plan yapamazlar. Machiavelli kontrolün aşinalık gerektirdiğini anlamıştı. İnsanlarla ne kadar az tanışırsanız sizi manipüle etmek o kadar zorlaşır. Bu kaos anlamına gelmez, bu herkese kendinizin sabit bir versiyonunu sunmayı reddetmek anlamına gelir. Birçok insan tutarsızlığın istikrarsız görünmesinden korkar, ahlaksız oyuncular bu korkuyu istismar eder, varyasyonu güvenilmez olarak etiketleyerek başkalarını öngörülebilirliği korumaya zorlarlar, gerçekte kontrollü tutarsızlık özerkliğin bir işaretidir. Bu bir seçeneği ifade eder. Önemli olan niyet, amaçsız rastgelelik kafa karışıklığı yaratır. Farkındalıkla yapılan değişiklik güç yaratır. Her vardiya dürtüye değil pozisyon almaya yönelik olmalıdır. Machiavelli disiplinden vazgeçmek yerine görünüm üzerinde kontrolün önemini vurguladı. Tutarsızlık doğru şekilde uygulandığında siz onlara uyum sağlamak yerine başkaları size uyum sağlar. Beklerler, gözlemlerler, tereddüt ederler.